Veri Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 1 Temmuz Cuma. Gözümüz kulağımız haftalardır bugündeydi. Beklenen gün, beklenen haberle birlikte geldi. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu bugün yanıt buldu. Komisyon dün son kez bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflarla bugün Dolmabahçe'deki ofiste bir toplantı yaptı. Ardından da kararı açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Hem işçi hem de işvereni koruyabilmek için her türlü gayretin gösterildiğinin altını çizdi. Sonra da rakamı açıkladı. Asgari ücrete yapılan ek zam oranı %30. Bu zamla birlikte asgari ücret 5.500 liraya yükseldi. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere net 5.500 lira olacaktır. Toplantı üstüne toplantı yapıldı, talepler dinlendi, sonunda uzlaşmaya varıldı. Asgari ücrete tam 1247 lira artış yapıldı. Ara zam oranı %30 olarak açıklandı. Yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına işçi ve işveren temsilcilerini aldı, kameraların karşısına çıktı. Yeni asgari ücretin getirilerini tek tek anlattı. Esas zam için Aralık ayını işaret etti. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. İşçiler gibi heyecanla maaş artışı bekleyen kamu çalışanları ve emeklilere de mesajı vardı. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına %40'ın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 128 milyar dolar nerede polemiği hatırlayacaksınız. Muhalefetin gündemini uzunca bir süre işgal etmişti. Hükümetten üst düzey isimler bahse konu rezervin iddia edildiği gibi yok olmadığını, kullanıldığı alanlara kalem kalem açıkladı ama konu son bulmayınca yargıya taşındı. Mahkeme bugün kararını açıkladı. 128 milyar dolar buhar oldu ifadesini iftira olarak niteleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacak. Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası CHP'ye pahalıya patladı. CHP 128 milyar dolar iddiası nedeniyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı davayı kaybetti. Buyurun Sayın Bakanım. CHP Genel Merkezi Berat Albayrak asılsız ithamları nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. İddiayı ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı. Ardından da kurmayları sürekli gündemde tuttu. İddiaya göre Merkez Bankası faizleri düşük tutmak adına 128 milyar dolar rezerv harcamıştı. O dönem bu iddia defalarca yalanlandı. Hatta Merkez Bankası bile bunun mümkün olamayacağını, satılan dövizlerin kime satıldığının bilinmesinin mümkün olamayacağını ortaya koydu. Ancak tüm tarafların iddiayı yalanlamasına rağmen Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler iftiralarına devam etti. Berat Albayrak içi boş iddiayı yargıya taşıdı ve mahkemede hem Albayrak'ın hem de Merkez Bankası'nın açıklamalarında olduğu gibi Merkez Bankası'nın herhangi bir parasının farklı bir yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimalinin olmadığı, ayrıca para akışının da izlenebilir ve takip edilebilir olduğu gerekçesiyle CHP'yi tazminata mahkum etti. Tazminatı Kılıçdaroğlu cebinden ödemeyecek. Tazminat miktarı CHP Genel Merkezi'nin kasasından ödenecek. Berat Albayrak ise avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı ve CHP'den alacağı tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'deki NATO zirvesinden döner dönmez yoğun programına kaldığı yerden devam etti. Dolmabahçe ofisindeki asgari ücret toplantısından hemen önce Milli Savunma Üniversitesi'ndeydi. Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatın her an başlayabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan'ın bugünkü gündeminde sadece harekat yoktu elbette. NATO'daki liderler zirvesinden bahsederken Yunanistan için ayrı bir parantez açtı. Bir uyarıydı aslında bu. İhlaller sürerse gereğini yaparız dedi. Hazırlıklarımızı tamamladığımız her an ve her yerde yeni operasyonlarla, yeni harekatlarla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Suriye için sınır ötesi operasyona bir adım daha yaklaşıldığını bu ifadelerle açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde katıldığı mezuniyet töreninde verdi mesajlarını. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an, her yerde, her türlü zafere hazırdır. Ordumuzun karada, denizde, havada üstesinden gelemeyeceği hiçbir tehdit yoktur. Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımlarıyla ilgili kesintisiz çalışıyoruz. O tören öncesinde soruları yanıtladı. Erdoğan, benim için Miçotakis bitmiştir demişti. NATO zirvesinde de bu tutumunu devam ettirdi. Liderler, bilmiyorum kim süfle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecekte şartlar neyi getirir, neyi götürür buna göre bakar, ona göre de değerlendirmesini yaparız. Adaları hukuka aykırı şekilde silahlandıran ve Ege'de tansiyonu yükselten Atina yönetimini bir kez daha uyardı. Bizim Yunanistan'la şöyle bir savaşa girelim, böyle bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Sıkıntı burada. Hava sahası ihlalleri içinse parantez açtı. Gereğini yaparız diyerek. Biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz? Benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez mi? Mezuniyet töreninde de bir kez daha Yunanistan'a getirdi sözü. Ege'deki haklarımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Hava etkinlik sahalarımızı sürekli olarak tahrik ederek üzerimize gelenlere gerekli dersi gereken yerde verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya sözünüzü tutmazsanız tasarı parlamentodan geçemez mesajı iki ülkede siyaseti derinden etkiledi. NATO adayı ülkelerde Türkiye'nin onayını alabilmek için verilen tavizler muhalefetin yoğun eleştirisine maruz kalıyor. Türkiye ise masadaki kazanımla yetinmemekte kararlı. Cumhurbaşkanı'nın Madrid dönüşü uçakta vurguladığı gibi aslında asıl olan mutabakat değil, uygulama. Bu muhtıra diplomatik bir zafer. Türkiye Madrid'den diplomasi zaferiyle döndü. İsveç ve Finlandiya ise tavizle. Not support them in a way that could be a threat to Turkey's internal security, like providing arms or financial support. And this is not anything that Sweden is doing today. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi zafere götüren sürecin perde arkasını anlattı. Buraya PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Yan çizmeye falan kalktılar ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye iki ülkenin teröre verdiği desteği belgeleriyle gösterdi NATO üyelerine. NATO zirvesinde de bu terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya uyarısı da vardı. İki ülke üye olmamıştır. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat İsveç'i de karıştırdı. Hükümet, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, muhalefet anlaşmayı sert bir dille eleştiriyor. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. It depends on what information that we do get from Turkey in this area. In all extraditions, of course, we will continue to follow Sweden. İsveç'in üyelik yolunda Türkiye'ye verdiği taahhüt ülkedeki terör yanlılarında rahatsızlık yarattı. İadesi talep edilenler arasında adı geçen İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh de mutabakata en sert tepki gösteren isim oldu. İsveç'i ihanetle suçlayan Kakabaveh, mutabakatta imzası bulunan Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hakkında güvensizlik oylaması başlatmakla tehdit etti. İsveç'te muhalefet partilerinden de mutabakata eleştiri sesleri yükseldi. Sol Parti'nin eski ekonomi politikası sözcüsü Ulla Andersson, çok çabuk satıldık derken, Yeşiller Partisi Türkiye'ye verilen taahhüdü çok endişe verici olarak karşıladı. Benzer bir manzara Finlandiya'da da yaşanıyor. Sol İttifak lideri eski Eğitim Bakanı Jussi Saramo, varılan mutabakatın parlamentonun Dışişleri Komitesi'nde tartışılmadığı gerekçesiyle Finlandiya'yı bağlamayacağını savundu. Hatta silah ambargosunun sürmesi gerektiğini söyledi. NATO zirvesinin yankıları böyle. Diplomasi koridorlarında çok konuşulan bir polemik daha var ki gerçekten evlere şenlik. G7 liderleri basına görüntü verdikleri sırada acaba üstümüzü çıkarsak daha sert görünür müyüz mealinde cümlelerle Putin'e laf atmıştı. Rus lider Putin o sataşmaya sporcu kimliğiyle yanıt verdi ve çıplaklık polemiğinin fitilini ateşledi. Ceketli mi ceketsiz mi? Giysilerimizi çıkaralım mı? Onlara Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in G7 liderlerinin sözlerine verdiği yanıt sert oldu. Uluslararası siyasette yeni bir polemik başladı. Çıplaklık. Ne şekilde soyunmak istediklerini bilmiyorum. Üstlerini de altlarını da çıkarsalar görüntünün iğrenç olacağını düşünüyorum. G7 üyesi olan ülke liderleri NATO zirvesi öncesi Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir araya gelmişti. Gündem Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ydı. Gazeteciler görüntü alırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in tatil fotoğraflarını hatırlatıp sert imajıyla ilgili bir gönderme yapmıştı. Ceketli mi ceketsiz mi? Giysilerimizi çıkaralım mı? Bence fotoğraf çekimini beklemeliyiz. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı sohbete. Onlara Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz. Üstümüz çıplak, ata binme gösterisi yapacağız. Ata binmek en iyisidir. Onlara karın kaslarımızı da gösterelim. Bu sözlere Putin kayıtsız kalmadı. Rus şair Alexander Pushkin'den alıntı yapıp yüzleri güldüren bir yanıt verdi G7 liderlerine. Ne şekilde soyunmak istediklerini bilmiyorum. Üstlerini de altlarını da çıkarsalar görüntünün iğrenç olacağını düşünüyorum. Dün tüm gözler diplomasi trafiğindeyken Ankara yine yaz yağmuruna esir oldu. Şehrin birçok noktasından eş zamanlı olarak sel görüntüleri gelmeye başladı haber merkezine. Küresel ısınma sebebiyle iklim artık çok farklı biliyoruz. Böyle felaketler de başımıza ilk kez gelmiyor aslında. Ancak Türkiye'nin başkentinde üstelik de bir apartman dairesinin neredeyse tamamen su altında kalmasını anlamak hiç de mümkün değil. Hele ki bir de o evde daha 21 yaşında bir genç hayatını kaybettiyse. Üstelik felaket bununla da sınırlı değil. Buse Nur Doğanay'ın yakın bir akrabasının da 11 Haziran'da Ankara Altındağ'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Çıkaramadı, kurtaramadı ablacığım. Çok uğraştı, çok. Ankara bir anda suya gömüldü. Araçlar da insanlar da yollarda kaldı. Yaz yağmuru yine felakete sebep oldu. 21 yaşında bir genç kızı hayattan kopardı. Buse Nur Doğanay ailesiyle katıldığı bir düğünden erken ayrılıp kıyafetlerini değiştirmek için eve geldi ama evden cansız bedeni çıktı.
Buradayım, kurtarın diye çok bağırdı. 3-5 dakika sürdü kızın bağırması. Su seviyesi her geçen saniye yükseldi. Buse Nur işte bu kapının arkasındaydı. Komşuları ise kapıyı açmaya çalışıyordu ama tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. Su seviyesi iyice yükseldiğinde Buse Nur işte buraya, evinin salonuna doğru yüzmeye başladı. Ancak camlarda da demir parmaklık vardı. Etlik'te kotta bulunan daire bir anda su altında kaldı. Buse Nur'un yardım çığlıklarına tüm komşuları koştu. Genç kız en son annesini aradı. Anne, boğazıma kadar suya gömüldüm, çıkamıyorum, beni kurtarın diye feryat etti. İçeriden ve dışarıdan su baskı yaptığı için gücü yetmiyor. O da zorladı, içeriden yardım edin diye bağırıyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Dalgıçlar evde arama yaptı. Ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Hemen hemen tüm sokaklarda manzara aynıydı. O görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Bir motokurye işte bu caddede sele kapıldı. Aşağı doğru gidiyordu ki yardımına arkadaşları koştu. Önce motorcuyu, ardından da motorunu sulardan kurtardı. Aniden bastıran sel önüne ne çıktıysa sürükledi. Arabalar sağa sola savruldu. Yollar da zarar gördü. Burası da Keçiören Yayla Mahallesi. Belki de selin yıkıcı etkilerinin en net gözüktüğü noktalardan birindeyiz. İşte bu asfalt henüz daha bir hafta önce atılmıştı. Yukarıdan gelen sular beraberinde asfaltı da söküp getirdi. Birçok arabaya zarar verdi. Ostim sanayi sitesini su basınca Ankara'da kaydedildiğine inanılmayacak görüntüler yansıdı kameralara. Vallahi barajlara gidiyoruz yani de baraj bura oldu yani, göl bura oldu artık. Balığı burada tutuyoruz yani. Ankara'da yaşanan sel felaketine hazırlıklı olanlar da vardı. Ellerine küreklerini aldılar, bindikleri sandalla işte bu caddede gezdiler. Sandalımız hep burada, balık tutmak için kullanıyoruz. Yağmur yağdığı zaman da burada geziyoruz. Aradan 24 saat geçmemişti ki Keçiören bir kez daha sele teslim oldu. Karadeniz bölgesi yoğun yağış yüzünden sık sık heyelan kabusu yaşıyor. Son toprak kayması Artvin'de oldu. Dağdan kopan dev kaya parçaları sınırdan geçiş sırası bekleyen tırlara çarptı. Felakete uykuda yakalandı şoförler ve onlardan biri hayatını kaybetti. Hoca 6 geliyor bu. Tır kafasıyla yok, şoför de içinde. Dağ yamacından kopan dev kaya parçaları park halindeki tırların üzerine düştü. Bir şoför hayatını kaybetti, ikisi ise ölümden kıl payı kurtuldu. Arkadaki arabada bizim arkadaşımız idi. Çağırdık, ses verdik, ses veren olmadı. Can alan heyelan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki tırlar Sarp sınır kapısından geçiş için bekliyordu. Araçlarında uyuyan şoförler sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandı. Hoca 6 geliyor bu. Heyelan'da hemen yamaçta bulunan dev kaya parçaları Kemalpaşa ile Sarp sınır kapısı arasındaki karayolu üzerinde bekleyen 4 tırın üzerine düştü. Baktık ki toz duman kalkmış birbirine. Kaya parçasının altında kalan tır kağıt gibi ezildi. Azerbaycan uyruklu tır şoförü feci şekilde can verdi. Çok kötü bir durum ya. Şu an adam içinde. 2 tane de yaralımız var. Hayati tehlike yok. Gene geliyor galiba ya. Heyelan sonrası Karadeniz sahil yolu 2 yönde de trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri dev kaya parçalarının yoldan kaldırılması için gün boyu mesai yaptı. Bu akşama kadar açılmaz bu yol ya. Ve bir heyelan görüntüsü de Peru'dan geldi. Tepeden kopan dev kaya parçası saniyeler içinde 150 evi yuttu. Heyelanı görünce kayda giren mahalleli ise nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlayınca kaçacak yer aradı. Tonlarca toprak saniyeler içinde koskoca mahalleyi yuttu. Perulular can havliyle çareyi kaçmakta buldu. Heyelan felaketi Peru'yu akşamüstü vurdu.
Tepeden kopan dev kaya parçası koskocaman bir toz bulutuyla geldi evlerin üzerine. 150 evi yutması 1 dakika bile sürmedi. Herkes anlık bir refleksle önce kayda girdi. Tehlikenin boyutunu fark ettiklerinde ise şoku atlatıp canlarının derdine düştüler. Yüzlerce mahalle sakini ölümden kıl payı kurtuldu. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için yola çıktı bile. Ölen ya da yaralanan sayısı ise henüz belli değil. Şimdi bir eşkıyalığın görüntüsünü taşıyacağım ekrana. Yer Kadıköy. Bir zorba elinde bıçakla eski nişanlısının kapısına dayandı. Zorla dışarı çıkardı. Kaçırmaya kalktı. O anın görüntüsü ve sonrasında yaşananları izleyeceğiz. Yardım çığlıkları zaten o ayyuka çıktığı için zaten o konuda biz koştuk. Gündüz vakti onlarca kişinin gözü önünde eski nişanlısını kaçırmaya kalktı. Genç kız zorbanın elindeki bıçağa rağmen direndi. Gücü tükendiği anda da devreye çevredekiler girdi. Eski sevgilim uzaklaştırma kararı aldırdım. Yine de geldi benden, ne istiyor bilmiyorum gibi haykırışları vardı. Bıçaklı kaçırma girişimine sahne olan yer Kadıköy. Saldırgan eski nişanlısının yaşadığı sokağa taksiyle geldi, sürücüye beklemesini söyledi. Gözünü karartan saldırgan önce bu yoldan yürüdü ve eski nişanlısının olduğu işte tam da bu eve geldi. İşte tam da bu noktadan kızı içeriden çıkardı ve yine geldiği gibi kolundan sürüklemeye başladı. Sürükledi, metrelerce sürüklemeye devam etti. Ve işte tam da karşı noktada taksi bekliyordu. Zorla bindirmeye çalıştı. Taksiye binmemek için direnen genç kız var gücüyle bağırıp yardım istedi. Kız direniyor ama onu kaçırmaya çalışan eski nişanlısı daha vazgeçmiyordu. İşte tam da bu noktada arbede oldu. Çünkü çocuğun elinde bir bıçak vardı. Taksi de burada bekliyordu. Bir anda burası çığırından çıktı. Esnaf koştu. Burası kalabalıklaştı. Ve kız kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Zorla taksiye bindirilmeye çalıştı abi. Esnaflar sağ olsun abi yardımcı olmaya çalıştı abi. Genç kız şoka girdi. Uzun süre kendine gelemedi ve onu kendine getiren esnafın yardım oldu. Onu kaçırmaya çalışan eski nişanlısıysa polislerin sıkı takibiyle gözaltına alındı. Taksi zaten hareket etmekten imtina etti. Kalabalığı görünce durdu. Kapıyı üzerine kapatmaya çalışıyor. Biz kapıyı açtık. Eski nişanlısını kaçırmaya kalkan saldırgan tutuklandı. Genç kızsa salıverilmesinden korkuyor. Umut yolcularının dramında son perde Akdeniz'de Libya açıklarındaydı. Botlarının batmasıyla 30'dan fazla kaçak göçmen hayatını kaybetti. Yaşamın kıyısındaki bebek ve çocukların hali için ne söylesek durumu anlatmaya yetmiyor aslında. Umuda yolculuk faciayla bitti. 30'dan fazla kaçak göçmen Akdeniz'in derin sularında kayboldu. İnsanlık dramının adresi yine Akdeniz'di. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmen grubu Libya'dan İtalya'ya geçmek için denize açıldı. Lastik bot Libya açıklarında patlayıp battı. Yüzme bilmeyenler suda gözden kayboldu. Enkaza tutunanlarsa arkadaşlarına göre daha şanslıydı. Sivil kurtarma gönüllülerine ait kurtarma gemisi kaçak göçmenlerin imdadına koştu. Onlarca kişi denizden çıkarıldı. Bebekler ve çocukların durumu içler acısıydı. Su yutan ve kendinden geçen bir bebeğe yapılan müdahale kameralara böyle yansıdı. Çok sayıda göçmen kurtarıldı ama 30'dan fazla ölü, 10'dan fazla kayıp var. Görevliler hala bölgede sağ kurtulan olup olmadığını araştırıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yaşayabilme ihtimali adında çok güzel bir şiir var. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan cümlesiyle başlıyor. Şimdi izleyeceğiniz haber bize tam da bu mısraları anımsatıyor. Üvey baba şiddetinden kaçtılar, evlerinden kilometrelerce uzakta şehirler arası otobüste bulundular. Siz eve gitmek istemiyorsunuz değil mi? Tamam.
Eskişehir'de yaşayan iki kardeş üvey babalarından şiddet gördükleri gerekçesiyle evden kaçtı. Biri daha 9, diğeri 10 yaşındaydı. Onları Bursa'dan Batman'a giden yolcu otobüsünün arka koltuğunda bilet kontrolü yapan muavin fark etti, polise haber verdi. Nereden bindiniz otobüse? İki kardeş polise evden bir yurda yerleşebilmek için kaçtıklarını anlattı. Bursa'dan Eskişehir'e götürülen çocuklar işlemlerin ardından annelerine teslim edildi. Tabii belki siz de merak ettiniz. Ben de merak ettim. Üvey baba şiddeti yüzünden kaçtıklarını anlatıyor çocuklar. Nasıl oluyor da aynı gün aileye teslim ediliyor? Anlattıkları şiddet öyküsü hayalden de ibaret olabilir elbette ama ya doğruysa gereken araştırma yapılmıştır ya da yapılacaktır diye umuyorum ve diliyorum. Yine aile içi şiddet odaklı bir başka haber. Bu kareyi görüp de bu soruyu sormadan edemiyor insan. Bir evlat anne babasına bunu nasıl yapabilir? Çünkü yaşlı çifti bu hale getiren öz oğulları. Bir bunu vurdu, bir bana vurdu. Bizi kapıya attı. Kapıda ne kadar darbe yedik biliyor musun? Biri 71, diğeri 78 yaşında. Yüzlerinde morluklar, vücutlarında kırıklarla hastane yatağında yan yanalar. Onları bu hale getirense gözlerinden bile sakınıp büyüttükleri evlatları. Biz bu hale oğlumuz getirdik. Hiçbir şey yokken bu daha iyiydik. Sinop'ta yaşayan Kemal Bozel iddiaya göre anne babasından arabasını tamir ettirmek için para istedi. Bozel çifti paralarının olmadığını söyleyince oğullarının saldırısına uğradı. Bunu yapan doğurduğum evlat. Ben nasılydı biliyor musun? Böyle sarhoşudu. Tabağı yere vurduysa, kalktıysa bizi bu hale getirdi. Şiddet dakikalarca sürdü. Yaşlı çiftin yardım çığlıklarını duyan komşular jandarmayı aradı. Koltuk ayaklarımızı üstümüze parçaladı. Gitti odun motorunu çalıştırdı. Ama çalışmadı bak. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Onlara bunu yapan evlatları ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Babasının bir aylığı var. Vallahi o yiyor bir aylığını. İşi gücü para. Normal araçları kullanan sürücülerin bile yapmaması gereken bir kural hatası ters yöne girmek. Üstelik kuralı bu kez ihlal eden bir İETT şoförüydü. Onun için öyle başladım. Yaptığı sorumsuzluk az kalsın bir çocuğun hayatına mal olacak. İETT otobüsü ters yöne girdi. Babaannesiyle karşıdan karşıya geçen çocuğa çarptı. 5 yaşındaki Rümeysa ölümden döndü. Bir hızı da vardı biraz yani ters yönden geliyordu. Kural ihlalinin kazayla sonuçlandığı yer İstanbul Sancaktepe'ydi. İşte o kaza araçların tek yönde seyir halinde olduğu bu caddede yaşandı. Hastaneye gelen babaanne ve torun karşıdan karşıya geçmek için harekete geçti. Babaanne araçların geldiği sağ tarafı kontrol etti. Gelen giden yoktu. Sonuçta burası tek yön. Sol taraftan gelen araca bakmaz, sağ taraftan gelen araca bakar. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. O da ters yönden hızlıca gelen bir İETT otobüsüydü. Babaanne ile torun caddeye tam adım attığı sırada o otobüs onlara çarptı ve minik kız metrelerce ileri fırladı. Direkt oradan bir tane adam yardıma koştu, hemen hastaneye götürdüler çocuğu. Ciddi bir durumu yoktu. Gayet iyi dediler. Müşahede altında falan yatmış, taburcu olmuş. Minik Rümeysa'nın ufak tefek sıyrıklarla atlattığı kaza ilk de değildi. Normalde sol taraftan otobüs gelmemesi lazım. Arabanın gelmemesi lazım. Burası tek yön ama kimse bu kurallara uymuyor. Bu kaza ilk değil, son da değil. Yani illa bir önlem alınması için ölüm olması lazım değil. Şans eseri hayatta kalan küçük kız şimdi yaşadığı korku dolu anları atlatmaya çalışıyor. Ailesi ise kural tanımayan sorumsuz İETT şoföründen şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Erzurum'da polis ekipleri dün gece alarmdaydı. Akrabalarına kızan bir şüpheli elinde bıçak mahalleliyi birbirine katmıştı çünkü. Saldırganın yakalanması için bir operasyon başlatıldı. Polis her yeri didik didik aradı ama şüpheli saatler sonra bakın nerede yakalandı. Bu aralanda tamam mı? Sokak alanda bu civarda. Polis ekipleri eli bıçaklı şüpheliyi bulmak için mahalleyi didik didik aradı, bakılmadık yer bırakmadı. Ama o şüpheli mahallede değil, tedavi için gittiği hastanede bir bekçinin dikkati sonucu yakalandı.
Erzurum'da yaşayan 32 yaşındaki adam akrabalarının arsasına ev yapmak istemiş, olumsuz yanıt alınca öfkelenmişti. Elinde bıçak, mahallede korku salan saldırganı yakalamak için bölgeye polis sevk edildi. Eğer böyle bir karavan çalışması yaparsak bunu alırız. Polis mahalleyi abluka altına aldı. Sokak araları, metruk binalar, her yer didik didik arandı ama saldırgana dair en ufak bir iz yoktu. Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları gece yarısına kadar sürdü. Çalışmalar devam ettiği sırada bıçaklı saldırganın yakalandığı haberi geldi. Şüpheli olup bitenden habersiz hastaneye muayene olmaya gitmişti. Bir bekçinin fark etmesiyle gözaltına alındı. Ve beklenen düzenleme sonunda yürürlüğe girdi. Pek çok otoyolda hız limiti artık saatte 120 kilometre değil. Yolun özelliğine göre bazılarında 130, bazılarında 140. Bir süredir gaz pedalına daha fazla basmak isteyenler bunu Ankara havasıyla kutladı ama bizim yine de uyarmamız gerekiyor. Aşırı hız içinizdeki canavarı, trafik canavarını uyandırmasın. Bugün kutluyoruz ya. Bugün otobandayız. Abi caddelerdeyiz bu saatten sonra. Kutlamaların sebebi yeni hız limitleri. Arabalarını özenle hazırladılar, heyecanla bekledikleri düzenlemeyi oyun havasıyla kutladılar. Ankara'da heyecan büyük çünkü hız sınırlaması esnetildi. Ankara'da yeni hız limiti oyun havasıyla karşılandı. Bunu bekliyorduk, sonunda geldi. Mutluyuz abi. Rahat rahat gazlayacağız abi. Yeterli değil ama ne yapacağız abi işte. Hazırlıklar başladı herhalde. Aynen. Aşırı derecede heyecan da var biraz. Beklenen hız limiti uygulaması resmen başladı. Birçok otoyolda hız limitleri arttırıldı. Ankaralı gençler de önce arabalarını hazırladı, ardından trafiğe çıktı. Çok güzel oldu abi. Yani bu gençler için olsun, hani orta yaşlılar olsun çok mükemmel bir sonuç olarak karşılandı ve hani çoğu yerde de kutlandığını düşünüyorum ben. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı Malkara, Çanakkale, Gebze, İzmir ve Ankara-Niğde otoyollarında hız sınırı 140 kilometre olarak belirlendi. 120 çok düşük bir seviyeydi çünkü kullandığımız arabanın zaten motor hacimleri çok yüksek. Bu hız limitleri zaten bize rolanti amacında geliyordu. Ama 140 bize yeterli bir alan. Yeni düzenlemeye göre Edirne, İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa ile Çeşme, İzmir-Aydın otoyollarında ise hız sınırı 120'den 130'a çıkarıldı. Şu anda daha rahat sürüş olacak. Rahat rahat gezebileceğim. Bugün kutluyoruz ya. Bugün otobandayız. İstanbul Beşiktaş'ta zabıtayla izinsiz afiş asmak isteyen bir grup arasında tartışma çıktı. Grup izinleri olmamasına rağmen zabıtanın uyarısına tepkiyle karşılık verdi. Hatta orada da durmadılar. Sopa ve bıçakla ekibe saldırdılar. Arkadan geldi, şerefsize bak sopayla vurdu. Orada ayağı kırıldı. Hakan'a geldi bak böyle buradan. Oo. İzinsiz afiş asmaya kalktılar, müdahale gelince de eşkıyalığa soyundular. Zabıtaya önce sopayla sonra da bıçakla saldırdılar. Onda bıçak çekti bak. Orada bu vur diyor bak. Beşiktaş'ta görevli olan ekip 3 kişinin afiş astığını fark etti, uyardı. Bir süre sonra aynı grup bu kez Ortaköy'de karşılarına çıktı. Yine afiş asıyorlardı. Uyarı bu kez tepkiyle karşılık buldu. İşte ne olduysa o kişilerle zabıta ekiplerinin burada karşı karşıya gelmesiyle oldu. Önce aralarında tartışma çıktı. O tartışma öyle büyüdü ki afiş asanlar zabıta ekiplerine sopa ve bıçaklarla saldırmaya başladı. Arkadan geldi, şerefsize bak sopayla vurdu. Orada ayağı kırıldı. Hakan'a geldi bak böyle buradan. Oo. Saldırganlardan biri elindeki bıçakla tehditler savurmaya başladı. Arkadaşı ise bir sopa buldu, saldırıya geçti. Niye kaçıyorsunuz? Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bir zabıta memurunun kaşı açıldı. Diğeri ise kafasından yaralandı. Saldırganlar kaçtı. Yaralı zabıta içinse hemen yardım çağrıldı. 2 yaralı zabıta memuru hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Zabıta memurları o kişilerden şikayetçi oldu. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Barış Mahallesi'nde yaşayanlar bu aralar tedirgin çünkü mahallelerine hırsızlar dadandı. Hedeflerinde sitelerdeki kameralı diyafonlar var. Saniyeler içinde diyafonları çalıp kaçıyorlar. Mahallenin asıl endişesi ise hırsızların güvenliksiz kalan evlere dadanması.
Önce boşaltacaklar demek ki. Arkadan her ne yapılacaksa onu yapacaklar yani. Artık arkasından ne gelir, ne olur, keşif midir amacını bilmiyoruz. Endişe içindeler. Çalınan diyafonlarına bile üzülemiyorlar. Çünkü daha büyük bir hırsızlıktan korkuyorlar. Şimdi gece 4 ila 5 arası önce kameralı diyafonlarımızı söktüler. Söken kişinin zaten öyle bir profesyonelliği var ki 2 dakika sürmedi. Organize hırsızlığın yaşandığı adres İstanbul Beylikdüzü'ndeki Barış Mahallesi. Sitelerin giriş ve bahçelerindeki görüntülü diyafonlar bir bir çalındı. İçeriye kapıyı açamadıkları için girememişler. Yani iç kameralara elleyememişler. Bu çevrede iddiaya göre birkaç gün içerisinde 25-30 sitenin diyafonları çalındı. Ancak diyafonların çalınmasından çok asıl önemli husus kapıların kapanmaması. Çünkü güvenlik sistemleri çalındı ve kapılar hep böyle açık kalıyor. Çalındığı gün toplamda müracaat ettiğimde 22 hırsızlık olmuştu. Aynı gece Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yüzlerce belki de görüntülü diyafon hırsızlığı oldu. Kapıların kilitlenemiyor olması mahalleli de büyük bir hırsızlığın hazırlığı hissiyat oluşturdu. Özellikle görüntülü cihazların çalınması belki sonrasında binalara mı girecekler, ne yapacaklar? Belki de onun bir ön hazırlığı diye düşünüyorum. Bayram öncesi olduğu için belki binada genel bir hırsızlık da olabilir. Burası da bir diğer bina. Hırsızlar bu defa kapı önünden değil içeri girerek çaldılar. Hatta site tarafından buraya diyafon hırsızlar tarafından çalındığı için yerine buton takıldı dedi. Hırsızlar buraya girdiler ve içerideki güvenlik kamerası olan diyafonu çaldılar ve hızlıca uzaklaştılar. Mağdur insanlar. Kapılar 24 saat açık. Yönetimlere 15-20 bine maliyeti çıktı. Mesela yaklaşık bir haftadır kapılarımız açık duruyor. Belki de diyafonların çalınma sebebi o kapıları açık bırakmak. Evet, aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Kendilerini açık kapı bırakıyorlar aslında. Aynen. Bölge sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor. Daha önceleri iyi kötü geceleri gezen gece bekçilerimiz vardı. Yaklaşık 4-5 aydır ne bekçi görüyoruz ortalıkta ne bir şey görüyoruz. Önümüz bayram. Az bir süre kaldı. 9 günlük bayram tatili hareketliliği henüz başlamadı ama hayvan pazarlarında hatırı sayılır bir hareketlilik var. Peki fiyatlar nasıl? Arkadaşlarım bugün İstanbul'da kurulan pazarlardan birindeydi. İşte kaydettikleri. Yok 41. Yok 41 olsun. 41. 40 bin. Vallahi 40 bin. Satışlar nasıl? Vallahi satışlar geçen seneye göre güzel. Şu anda ben 29 hayvan sattım. İşlerimiz çok iyi, çok şükürler olsun. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Durum böyle olunca da kurban pazarında hareketlilik başladı. Şu anda hemen hemen pazar %60 hayvan satıldı. Bahçeli Evler'de bulunan bir kurban pazarındayız. İşte bu çadırda satılan hayvanlar var. Alıcıların baş harfleri de işte bu şekilde yazılmış durumda. Ama hayvan da bayağı az kaldı yani, bunu da söyleyelim. Pazarı gezsen dolaşsan beğendiğin hayvana bakacaksın. Tamam. Geleceksin benim çadıma. Aynı hayvanı getireyim ben sana 2000 lira aşağı vereceğim. Söz. Yarı pazarlıktır bu. Geçen haftaya göre düşüş var mı fiyatlarda? 1000-2000 TL düşüş var yani. Polat bu pazarın şampiyonu 920 kilo 74 bin lirayla alıcısını buldu. İçeri kısmet olursa almaya düşünüyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarda 32'den 48'e kadar verdik. Çakır'da bu pazarın en küçüğü 180 kilo. Geçen hafta bu pazara gelmişti. Alıcısını bekliyordu ve 14 bin lirayla da alıcısına gitti. 35 bin liralık bir tosun kaç kilo? Kaç kilo? Canlı 500 kilo. Fiyatlar nasıl bu koçlarda? Fiyatlarımız 2,5'tan başlıyor. Koçuna göre 6 liraya da gidiyor. Kurbanı mı beğendiniz? Evet. Ne kadarmış fiyatı? 42. 41'e hayırlı olsun. Yok. Olmaz. 40.500 olsun. Tamam. Hayırlı olsun. 40.500 olsun. Haydi. Ve bir kurbanımızı da sattık. Kaç kilo geliyordu? 700 kilo 40.500 lira. Teşekkür ederim. Demansın henüz bilinen bir tedavisi yok. Tek yapabileceğiniz semptomların ortaya çıkış hızını azaltabilmek. İşte tam da bu amaca hizmet eden bir atölyeye konuk olacağız şimdi. Katıldıkları etkinlikler hem hafızalarına hem de hayata daha sıkı sarılmalarına yardımcı oluyor. Bana bulabilir misiniz Turuncu. bunu? Buradakilerden hangisi benziyor? Çok zor. Eğer ki Allah korusun diyorum bana bir şey olsa kim bakacak bana? Demans yani bunama hastalarının yakınlarının tek temennisi bu. Anlatması da yaşaması da zor. Çünkü hastaların zamanla tüm anıları, hayatları siliniyor. Turuncu boncuğu çıkartabilir misiniz? Bu da mavi rengimiz. O hangi renkti? Yeşil rengimiz. Turuncu. Evet, süpersin. Turuncuyu bulduk. Evet. Zor oldu.
Ama başardık. Başardık. Halil yetişkin neşeyle anlatıyor ancak birçok şeyi yanlış biliyor. Örneğin 66 yaşında ama... Kaç yaşındasınız? 56 yaşında. Yapılan son araştırmalara göre demanslıların sayısı 2050'de 3'e katlanacak. Nasılsınız? Elhamdülillah. Kaç yaşındasınız peki? Osman Aygün de biraz düşünerek cevap verdi bu basit sorulara. Yaşını da semtini de söyledi ama hepsi yanlıştı. Evet. Aslında o da 70 yaşında. 67 yaşındayım. Hangi semtte oturuyorsunuz? Üsküdar semtinde. Geçmişte yaşamak zor ancak demans hastaları için anda kalmak daha da zor. Hastalığın ilerlememesi için eğitim şart. İşte o eğitimlerin başında da görmüş olduğunuz bu oyunlar geliyor. Buradaki oyunların amacı beyni işler halde tutmak. Yani beynimizdeki o biriken hücreler sonucu zaten Alzheimer oluşuyor. O hücreleri olabildiğince beyin rezervini geliştirmeye çalışmak. Yani burada ne kadar çok farklı şeylere maruz kalırlarsa, ne kadar çok insanla iletişime geçerlerse, egzersizler olsun, hobiler olsun, buradaki oyunlar olsun. Bu şekilde onlara tekrardan bir şeyleri hatırlatmaya çalışmak ve Alzheimer'ı durduramasak dahi yavaşlatmaya çalışmak. Burası da ahşap boyama atölyesi. Özellikle demans hastaları bu atölyede çok fazla vakit geçiriyorlar. Zira onlar ahşapları boyadıkça el becerilerini yeniden kazanıyorlar. Bu palmiye ağacıydı değil mi hocam? Evet. İlk boyadığım şu arkada. Bırakıp bir bakkala bile dahil gitmem. Korku var o içimde. Acaba ne olacak? Acaba ne yapar? Uzmanlar hastalar kadar hastaların ailelerine de terapi öneriyor. Çevrecilerin ses getirmek için yaptığı ilginç eylemlere bir yenisi daha eklendi. 2 aktivist fosil yakıtların etkisine dikkat çekmek için ellerini Van Gogh tablosunun çerçevesine yapıştırdı. İklim değişikliğine dikkat çekmek istediler, sanat galerisini basıp ilginç bir eylem yaptılar. Yer İngiltere'nin başkenti Londra. Courtauld Galeri'deki Van Gogh serisine giden aktivistler ellerine yapıştırıcı sürüp 1889 tarihli Peach Trees in Blossom adlı tablonun çerçevesini tuttu. Ellerini çerçeveye yapıştıran 2 eylemci basın açıklaması yaptı. Hükümetten yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini istediler. O anlar görüntüde yok ama polisler aktivistleri çerçeveden ayırmak için epey uğraştı. Sonrasında 2 eylemci de gözaltına alındı. Yaz tatili için kamp planlayanlar olabilir. Lütfen izleyin bu haberi. Birbirinden ilginç ve doğada hayatınızı kolaylaştıracak gereçleri arkadaşlarımız sizin için bir araya getirdi. Hem balta hem testere, bir kampta ihtiyaç duyacağınız her şey tek bir gereçte. A shovel, a hammer and a hook. Balta gayet keskin, odun kırarken 1 numaralı yardımcınız olacak. Optimized for easy log splitting. Testereye ihtiyaç duyduğunuzda ise tek yapmanız gereken başlığı çevirmek. Aparat gerektiğinde bir küreye bile kolaylıkla dönüşüyor. Söz konusu kamp olunca telefon çekmeyen dağlardan bahsettiğimiz ortada. Neyse ki yeni nesil uydu vericileri var. Hem hava durumunu, hem konumunuzu, hem de mesajlarınızı yanınızdan ayırmamış oluyorsunuz. Kamp alanlarında en büyük ihtiyaçlardan biri de ateş. Yağmur çamurda çakmağınıza o kadar da güvenmeyin. Tabii yanınızda böyle teknolojik bir ateşleyici varsa o başka. Chinese manufacturers have designed this compact water filter that fits in the palm of your hand. Tatil kampları artık özel alanlarda yapılıyor gerçi ama siz doğaya kafa tutmayı sevenlerdenseniz yanınızda temiz su yerine bu özel termosu taşıyabilirsiniz. 99.99 no batteries or other consumables are needed. Çamurlu suyu bile süzülerek içilebilir hale getiren aparat, zor zamanlar için biçilmiş kaftan. Sırada sahnelerin yeni yeteneği Tiko var. Müzikli amatör olarak bile olsa ilgileniyorsanız şarkı söylerken ne kadar iyi olduğu konusunda Papağan'ın takipçilerine hak vereceksiniz. Şarkıya girişi, nakarata eşlik edişi,
ve nameleriyle tam bir profesyonel. Tiko, müzisyen bir ailenin müziği seven papağanı. Hemcinsleri duyduğunu taklit ederek bile ilgi odağı oluyor. Tiko ise bütün gün dinlediği efsane şarkılara yorum da katıyor. Zaten sosyal medyadaki yükselişi de başarılı performanslarının kulaktan kulağa yayılmasıyla geldi. Sık sık yaptığı provalarda Tiko'nun en büyük hayranıysa ev arkadaşı kedi. Yetenekli papağan 250.000 takipçisiyle müzik yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.